Hukuki Hakların programından merhaba. Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Bölümü, boşanma davasının sebeplerinden beşincisi olan akıl hastalığı madde 165'te düzenlenmiştir. Bu maddeye göre eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Kanunu biraz açarsak, öncelikle akıl hastalığının hangi zaman biriminde meydana geldiğine bakılmalıdır. Akıl hastalığı evlenmeden önce mi yoksa sonra mı meydana gelmiştir? Akıl hastalığı evlenmeden önce mevcut ise zaten bu durum bir evlenme engelidir. Evlenme gerçekleştirilmemelidir. Fakat buna rağmen evlilik gerçekleşmiş ise bu evlilik mutlak butlan ile batıldır. Yani evlenme geçersiz sayılır. Demek oluyor ki akıl hastalığının boşanma sebebi olabilmesi için evlilik akdinin gerçekleşmesinden sonra meydana gelmiş olması gerekir. Bu sebebe dayanarak açacağımız davada öncelikle eşlerden birinin akıl hastası olması gerekir. Yani medeni kanun diğer hastalıklar ne kadar ağır olursa olsun diğer hastalıkları boşanma sebebi saymamıştır. Örnek verirsek ağır hastalıklardan kanser, AIDS, epilepsi gibi hastalıklar mevcut ise boşanma davasında sebep olarak gösterilemez. Akıl hastalığının tam teşekküllü hastanelerden alınmış raporla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Yargıtay'ın bu doğrultuda verdiği ve kesin heyet raporu olmadan verilen boşanma kararının bozulması gerektiği konusunda kararları mevcuttur. Üçüncü koşul olarak bu akıl hastalığının iyileşemeyecek durumda olması gerekir. İyileşme ihtimali olan akıl hastalıklarından hakim davayı reddetmektedir. Kanun koyucu dava açmak için herhangi bir süre öngörmemiştir. Davacı eş, hastalığın süre geldiği herhangi bir zaman diliminde davasını açabilir. Dördüncü koşul olarak da akıl hastalığının diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olması gerekir. Ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olma durumu biraz yoruma açık bir durumdur. Hakim her somut vakada bunu değerlendirmek durumundadır. Akıl hastalığı olan eşin diğer eşe saldırıda bulunması, hayatını tehlikeye atması, sürekli hastanede tedavi görmesinin gerekmesi gibi. Zaman zaman medyada akıl hastası eşin, eşini ve çocuklarını öldürdüğü ya da zarar verdiği haberlerine rastlamaktayız. Programımı burada bitiriyorum. Sağlıklı evliliklerinizin olması dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.